Ama çıkma, kırılır. Birincisi, ileride böyle bir hayatı düşünenler öncelikle gelip deneyimlemek istiyor. Off-grid yaşam nedir? Yani aslında çok basit bir mantık. Toprağa sıkıştırıyoruz. Sıvası vesairesi falan kaç paraya sence mal olur? Büyük 8-9 şiddetindeki depremlere dayansın diye bu evleri üretmişler. Barış Manço'nun şarkısındaki çiçek mi? Şimdi bu sefer kış hazırlıkları, odunlar kesiliyor. Bu 40 santimetre genişliğinde. Yani burası böyle bir permakültür çiftliği. Öyle kendi halinde yaşıyor gidiyor burada işte. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Ne yaptın? Odunları falan da yapmışsın. Kış geliyor. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Uzun zamandır. Valla daha yoğun şekilde çalışmaya devam diyeyim. Yani yoğunluk artarak çalışmaya devam ediyorum. Bir yandan çiftlikte artık kış hazırlıkları. Şimdi sen değişik bir sezonda geldin. Şimdi bu sefer kış hazırlıkları, odunlar kesiliyor. Hala pastırma yazındayız. Bir yandan da hafta sonları yeni evin iç tasarımıyla uğraşıyorum ufak ufak. Evet, yeni ev demişken hep soruyorlar. Hem videoların altında ben görüyorum hepsini. Ondan sonra bazen de karşılaşıyoruz. Ya işte o bir çocuk var ya çuvaldan ev yapan, o ne yapıyor falan karşılaşıyoruz bir yerlerde. Bazen de Instagram'dan falan yazıyorlar. Merak ediyor insanlar. Çok video çektik ama anlamamışlar. Tekrar seni böyle ziyaret ettik ama sorayım dedim yani. Hiç sorun değil. Bir daha anlatalım. Bir daha. Bu videoya ilk defa denk gelenler için söylüyorum. Daha önceki videoları izleyenler çok iyi tanıyorlar ama daha önce şehirdeki yaşamını sonlandırıp doğaya kaçmış. Sonra kaç dönümdü burası? 5. 5 dönüm yeri almış. Sonra kendine bir hayat kurmuş ama biraz farklı bir hayat kurmuş. Alışılmışın dışında. Arkamızda gördüğünüz bu evi yapmış. Tamamen doğal yöntemlerle. Bir arkadaşımız. Mesleğin neydi? Yüksek elektronik mühendisiyim. Evet. Böyle şantiyelerde, daha doğrusu büyük projelerde profesyonel ses, ışık, görüntü, otomasyon sistemleri, bunları hem planlayıp hem proje yöneticiliği yapıyorum. Evet. İnsanların akıllarında bir şeyi düşündürmeye sevk etmek için soruyorum. Arkadaki ev nasıl yapılıyor? Nasıl bazı şeyler mümkün? Mimar olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz. Tekrardan çok yaptık ama gerçekten aynı soruları soracağız belki de ama daha aydınlatabileceğimiz diyeyim soruları sorarak videoyu bitirmeyi planlıyoruz. Videonun başında bunu söylüyorum. O zaman başlayalım. Hadi. Burası eskisi, ilk yaptığın. Burası kaç yıldır ayaktaydı? 2018'in yazında bitirdik biz burayı. 6 yıldır ayakta burası. Yapılan ilk ev. Hemen yan tarafta da şu an yapımı devam eden yarısında olduğunuz ev var. Aynen öyle, dışarıyı bitirdik. Şimdi yavaş yavaş işte hafta sonları ancak ilgilenebiliyorum işlerimden dolayı. İç tasarımını ya ufak ufak gönüllülerle ben kendim Deniz'de burada kız arkadaşımla yapmaya devam ediyoruz. Tamam. Deniz gördün mü? Hibiskusu. Bak tam. Gül hatmi. Çiçeği. Hibiskusun çiçeği, evet. Barış Manço'nun şarkısındaki çiçek mi? Evet. Hatmi çiçeği. Aslında bu gidiyor. Bu hali kalıyor. İçini söküyoruz. Bak bu sökülmüş hali. Sonra bunların hepsi, bu kırmızı yerler hibiskus çayı için kurutuluyor. Şu yaprakları tek tek alıyoruz. Bak bu içindeki de tohumlu. Bunları hibiskus çayı yapıyoruz işte. Çok güzel. Burası diğer eve geçiş yolu. Sebze yatakların da var. Bazıları bırakmış kendine ama toprak şey gelmiş değil mi? Evet. Bu sebze yataklarının işte ince ahşaptan yapılması böyle maksimum 4-5 sene dayanıyor. Bak kalın ahşap biraz daha sağlam duruyor. O dağılan yerleri artık taşla değiştirmeyi planlıyorum. Burada benim de emeğim var ha Cengiz. İşaretledik senin yaptığın duvarı. Evet. Hatırlıyor musun bilmiyorum ama şu duvarda Şurası. yok. Şu iç taraf yani. Hani şu Evet. şurası. Şurayı yaptın abi. Sen geldiğimizde buradaydın. Buradaydı. Benim dokunduğum yer şu iç taraf. Burayı da yaptın ya, videom var. Ben yaptığım şey bilmiyorum. Evet, şu banyonun duvarına. Burada videom var senin. Şimdi böyle bir yapının içeriği ne? İçeriğinde ne var? Çok basit soruyorum. Aslında en basitiyle söyleyeyim. Bu yapı sıkıştırılmış toprak. İçeriği bu. Bu gördüğün altımıza dolduğun stabilize. Ben madenden alıyorum bunu. Stabilize toprak var.
Bu toprağı birleştirici olarak birçok şey kullanabilirsiniz. Bir kere ben burada o homojen karışım yaratabileceğime inanmadığım için ben 1'e 10 oranında çok az çimento kullanıyorum. Bu toprağı birleştirirken, kararken. Yani bu böyle serpme anlamında çok az bir çimento. 1'e 10 oranı demek 10 tane böyle kuma bir avuç çimento atmak demek. Yani 1 çimento 10 toprak. Biz bunları çok hafif böyle ne ıslak ne kuru olacak şekilde çok hafif nemlendirerek karıyoruz. Sonra 1 kilometrelik böyle çuvallar var iç rulo halinde ki bunu elinizdeki hazır çuvallarla da yapabilirsiniz. İnsanlar öyle de yapıyor. Bir çuvallarla da yapıyor ama ben rulo çuvallarla yapmayı tercih ediyorum. İçlerini doldura yerinde çuvallarla diziyorsunuz. Toprak 10 oranında, 1 oranında çimento ve 1 oranında su var diyelim. Çok az. Özetle içinde bu var. Evet. Oradan hemen çuval konusu dedin ya, çuvala bence giriş yapalım. Çoğu da sormuş, çuvalları nereden tedarik ediyoruz, bunun ismi ne? Güneşten eriyor bunlar. Buradaki çuvalın konumu nedir diye insanlar merak ediyor ya. Şimdi biz çuval ev diye hep üzerine basıyoruz, çuvaldan ev yapıyoruz falan diye. Çuvallar erir. Çuvallar erirse ne olacak falan gibi böyle bir bakış da var. Aslında burada çuvalı bütün toprağı tutan malzeme gibi dışarıdan görülüyor ki çünkü sırf bu konu bile üzerine video yaptığımızda gene de onun altına çuvallar yakında eriyince göreceğim ben sizi. Şunu bir açıkla kardeşim, kurtar bizi ya. Sen de kurtul. Galiba kaçıncı Evet, olsa tek da, tek. Bir daha. tek. Burada Buyurun. çuvallar aslında şöyle bir örnek vereyim her şeyden önce. Sizin geçen yaptığınız YouTube yayınlarında sıkıştırılmış toprak duvarları gösterdin. Böyle Başka bir yayından mı? Evet sizin Evet, kendi evet. başka bir gittiğiniz yerde diyeyim. Bizim de burada yaptığımız aslında onun aynısı. Lakin benim evim yuvarlak ve kubbe şeklinde olduğu için düşün ki biz bunu şeyle yapamayız. Yani tahta kalıplarla yuvarlak şeklini veremeyiz. O yüzden çuvalları aslında biz burada sadece kalıp olarak kullanıyoruz. Yani çuvalların içerisine bu karışımımızı koyup vurup sıkıştırıp kuruduktan sonra çuvalların artık hiçbir anlamı kalmıyor. Evet, çuval bu. Burası bitirdiğimiz bir kubbe yatak odası bu arada. Çuvalımız bu. Bu böyle aynı tuvalet kağıdı gibi rulo halinde geliyor. Bunu hazır dikilmemiş polipropilen çuval. Bildiğiniz çuval. Bunu çuval fabrikaları bu şekilde üretiyor. Çuvalcılara yolluyorlar. Çuvalcılar bunu istedikleri yerden kesip dikip şu hale getiriyorlar. İşte bu İstanbul'da var çuval fabrikaları. Çuval fabrikasından direkt hazır dikilmemiş rulo halinde işte 500 metrelik 1 kilometrelik çuval kumaşı diye alabiliyorlar. Mesela bu 40 santimetre genişliğinde. Bunu da çok soran var hani büyüklüklerini. Biz bu evi 40 santim ve sadece dış duvarı senin yaptığın duvarı 30 santimetre genişlikli çuvalla yaptık. Ama minimum genellikle ben 40 kullanıyorum. O da şu genişliği veriyor. Bunun 30 santim daha küçük demek. Yani duvarınızın kalınlığı küçülüyor demek. Çuval konusunu da halletmiş olduk. Nasıl itersiniz siz? Ne yapıyorsun sen, şantiyede mi yatıyorsun? Doğal kum. Kızım, Bazi, Star. Burada uyumayı seviyor bunlar. Ne yapıyorsun siz ya? Ne yapıyorsun sen, şantiyede mi uyuyorsun? Tam bu borunun önünde konuşulacak bir konu var. Altyapı olayı nasıl oluyor? Şimdi beton evlerde su basmanı oluyor, bilmem ne, o yok. Temeli nasıl yaptın? Aslında bu evde su basman gibi bir şey var. Çünkü yağmur bu taraftan geleceği için biz evi 50-60 santim kaldırdık. Aslında evin zemini buradan başlıyor. Yani bu kadar kaldırdık, evi yükselttik. Hazır yükseltmişken de bütün bu altyapıyı su basmanın içerisinde hallettik, yani alt zeminde. Bütün bu giderleri daha çok. Bu bildiğin tuvaletin gider borusu. Bu siyah su sistemine gidecek. Yani aslında tuvaletten bu borudan aldığımız insan dışkısını tekrar toprağa kazandıracağız belli proseslerden geçirip. Buna siyah su atık sistemi, geri dönüşüm sistemi diyorlar. Yani bu bizim gübremiz olacak bahçenin bir kısmı için. Diğer sular da aynen öyle. Bütün elektrik, her şey alttan gitti, prizler. Bir tek aydınlatmaları şimdi üstten yapacağım. Sana şöyle söyleyeyim o zaman. Normal alışılageldiğinde işte deprem, sel, bunlardan sonra bizim içinde yaşadığımız beton evlerin gösterdiği reaksiyon gibi. Bunların reaksiyonu ne olur? Depreme karşı mı? Deprem olur, sel olur, normal yaşadığımız doğal afet olur. Evlerin bu şekilde, kubbe şekilde bu geometriye sahip olmasının en büyük sebebi depremlere karşı büyük bir direnç göstermesi. Ve kat kat her bir katı ayrı ayrı yaptığımız için aslında
içinde bir esneklik de barındırıyor. Yaklaşık 8-9 şiddetindeki bu Kaliforniya'da olacak depremlere rahatlıkla dayanacağı söyleniyor. Bu işin bilimini, tekniğini iyi bilen kişilere teknik olarak söyleyeceğim bir şey var mı tam bu konuda? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Hani gidip de statik hesaplamaları falan burada söyleyemem ama taş yığma binalar yapılıyor. Üst üste taşları koyarak. Bunları düz duvarlar halinde değil de kubbe şeklinde yaptığınızda bunlar artık ömürlük hale geliyor. En büyük örneğini de şöyle verebilirim. Yıllar önce, belki bayağı 500 binlerce yıl önce yapılmış, Bodrum'da her yerde bulunan sarnıçlar var biliyorsun. Evet. Ahşap kalıplarla taşları üst üste koymuşlar, yapmışlar. En son kilitleme taşından sonra çekmişler. Bu sarnıçlar çok az bakım görenleri bile var. Bazıları dağların tepelerine gördüm. Hiç bakım bile görmemişler. Sapasağlam ayaktalar. Şu tepelerin, dağların arkası çökertme arkadaşlar. Çökertmeyi ben çok seviyorum. Geçen ayda sanırım bir videom daha vardı orada. Gene ziyaret etmiştim. O sarnıçları çok seviyorum. Orada da tam böyle Göbek'te, çarşıda bir tane sarnıç var. Onu göstermiştim. Şimdi yeri gelince şu dağların arkası çökertme yani. Evet, biz tam Yarımada'nın tam ortasındayız. Bir tarafımız mazı çökertme, bir tarafımız güvercinlik, deniz. Evet. Aklıma şu geldi. Tel. Tel konusu da çok sorulmuştur. Tam bak yerdeyken aklıma geldi. Şöyle tutabileceğim yeri şöyle kaldırayım. Telimiz şu. Tel konusu ne? Kendi tel. Bunun kalınlıkları var ama biz şu an bu kalınlığı kullanıyoruz. Çünkü bu yer için almıştım en son. Her bir poşetin katmanın arasına, aslında her bir katmanın arasında bu dikenli teller var. Boydan boya dönüyor. Tutuculuk için. Hem tutuculuk için hem ekstra bir gerginlik sağlıyor şeyin içerisinde. Yani deprem gibi zamanlarda, evin hareket ettiği zamanlarda bu iki katmanı aslında birbiri arasında o gerginlikle tutması için. Bununla ilgili bir tane videonun altında yorum vardı. Senin bu konuyla alakalı akıl tutulması yaşadığınla ilgili. Bu nasıl tutar? Bir tane dikenli tele bel bağlamışlar. Bunlar kapitalist sistemin oyuncuları, temsilcileri. Milleti çalıştırıyor falan böyle bak gidiyor şu anda. Evet, diye hatta adım şu bedava işçi çalıştırabilen adam gibi. Bu ev çöker mi kardeşim? Çöker. Her hafta bir kere çöküyor. Topluyoruz sonra tekrardan. Kumdan kale gibi düşünüyorlar. Ya maalesef birçok mimardan da böyle konu aldım. Hatta yüksek mimar olduklarını söylüyorlar. Herhalde böyle senin videoların ya da bizim videoların böyle 10 saniyesini izleyip yorum yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü gerçekten benim tanıdığım bu işle ilgilenen mimarlar gelip burada bu tekniği öğrenmek için, görmek için geliyorlar. Çünkü araştırmalarına göre çok iyi yapı. Ve bu mimarlar bana bu ev çöker diye işte bir sürü senin altında yorumlarda izliyorum. Bir 5 dakika gerçekten Google'a süper adobe nedir, süper kerpiç nedir diye yazsalar bunun bütün mimari detaylarını, neden statik olarak neden ayakta kalacağını gösteriyor. Ve bunun birçok örneği var. Yani bu binayı ilk defa biz bulmadık. Zaten yüzyıllardır kullanıyor. Hatta çok geçmişlere gidersen bizim Harran evleri çok benzerdir buna baktığınızda. Buna değinmiştik aslında. Evet. Ve şimdi en basitinden sanırım Nepal'de sırf yetim çocuklar için yapılan bir köy var. 15 tane ev yapıyorlar. 90 çocuğa. 2006'da sanırım 7.8 şiddetindeki depremde bütün her yer yıkılıyor. Evlerde en ufak bir hasar olmadan bu evler kalıyor. Haberim yok. Bunu internete yazınca çıkar. Çocuk yuvasının adı da neydi ya? Bizim az önce de aklımdaydı, söylüyorum. Bizim uçak ve Pegasus Çocuk Evi diye baktıklarında Nepal'de zaten görecekler. Abi bu evlerin özelliği kat kat sıkıştırılmış toprakla yapıldığı için ve geometrik olarak kubbe olduğu için zaten depremlere dayanması için, hatta Kaliforniya'daki büyük 8-9 şiddetindeki depremlere dayansın diye bu evleri üretmişler. Ya bir de hazır bilgiler, yani bir şeyleri yaşamış insanlar tecrübelerini paylaşıyor. Çok değerli. Yani biraz böyle YouTube izleyicisinin profilinde oluşması gerekiyor. Doğru. Cold Earth Institute, bu Nader Halili'nin bu tekniği bulan İranlı, Amerikalı profesörün kurduğu enstitü. Onlarla da konuşuyorum tabii. Hatta söyledikleri şu: Cihan Cengiz, bu senin anlattıklarını biz burada workshop'ta çok pahalıya yapıyoruz. Niye bunları YouTube'a koydun diye bana bir aslında sistem de yaptılar. Çünkü yani hakikaten bu öyle gidip bunları yapmasını öğrenmek için işte Cold Earth Institute Amerika'da, orada burada, oraya gidip bütün bu uçak masraflarını ödeyip bir de günlük $1000-2000 gibi workshoplara katılmanız gerekiyor. Evet. Bakın böyle pürmüzüm var. Tüpe pürmüz aldım. Gördüğün gibi burayı siz gelmeden dün değil ondan önceki gece komple yaktım. İçerideki çuvalları. Çuvala ihtiyacın kalmadığı bir aşama burası. Evet, artık kuruduktan sonra bu çuvallar bakın
İçi kurudu bunun. Artık bu çuvala hiçbir ihtiyacım yok benim. Bunu çuvalı yakmadan da üzerine sıva yapan birçok yer gördüm. Ama biz bu doğal ekolojik bir sıvamız var. Son kat olarak kullanıyoruz. Direkt daha iyi yapışsın diye toprağa, burada yaptığımız toprağa çuvalları yaktık. Bir de iç büküye doğru gittiği için bu kubbe, yani kubbe olduğu için ve iç tarafta fark ettiysen içeriye doğru gittiği için sıvamak daha zor. O yüzden iyice yapışsın diye çuvalların hepsini yaktık içeride. Senin hemen o yapılmış evin önünde duvar var ya. Evet. O da sonuçta 6 yıllık, 6-7 yıllık. Zamanla ufalanır mı? Bir darbe geldiğinde işte dökülür mü, kırılır mı falan gibi de bir his oluyor insanın içinde yani. Aslına bakarsan o duvarı tamamen bunu görmek için çıplak bıraktık abi. Bu duvarlar 6 senelik evle birlikte yapıldı. İstimlat duvarı diye yaptık bu bahçeyi tutsun diye. Sonradan içeriği doldurdum. Abi bu duvarlar şu an tamamen dışarıya karşı çıplak. Üzerine hiçbir sıva yapılmadı. Evet. Gördün mü? 6 senedir burası yağmur, çamur, kar, fırtına alıyor. Size sıvanan yeri de göstereceğim. Ama biz buraları bilerekten hiç sıvamadık. Ve büyük bir de yük alıyor buradan dışarıdan biliyorsun yağmur yağdığında. 6 yıldır alıyor. Evet. Fakat 6 yıldır ne kadar dökülebildiğine dış şartlardan kendiniz bakabilirsiniz. Sıkıştırılmış olduğu için. Hiçbir müdahale olmadan ben şimdi az önce şöyle yaptım. Yani aldım, kırdım şu taşla. Evet. Hafif aldım. Uçları kırdın. Ama işte yük bindiğinde, barınma olarak düşündüğümüzde etkisi ne olur falan diye insanın akıllarını kurcalaması çok normal yani. Normal ama bunu bir de şöyle, buna havuzla yapıyorlar bu arada. Suya falan karşı da dayanıklı. Evet, güzel izole ettiğin sürece. Bu tarafta iyice kapanmış, korunmuş bir şekilde. Yani biliyorsun bu arada tuğlayı bile veya herhangi bir şeyi bile koruman gerekiyor yağmura, mağmura, dış şartlara karşı. Burada aslında göstermek istediğimiz şey hiçbir şekilde korumasak da durum bu. İnsanlar çünkü şey düşünüyor, çuvallar eridikten sonra bu toprak yok olup gidecek gibi. Ama sıkıştırdıktan sonra ve sıkıştırdığınızda birleştirici maddeniz işte bu biraz çimento olabilir, kil olabilir, kireç olabilir. Doğru şekilde yaparsanız hiçbir yere gitmeyecektir yani burada. Bir de fark ettiysen dümdüz değil. Hep kıvrımlı hatlarla uyguluyoruz. Bu yüzden de çok sağlam. Eğer dümdüz olsaydı emin ol ilk yağmurda buradaki gelen kuvvetle dın diye yıkılabilirdi. Evet. Bu arada hem bir tazeleme olsun, eski videoları izlemeyenler için de açıklama kısmına bırakacağım. İlk videolarda bundan bahsetmiştik. Bu tutucu bir ağaç. Yani bu üst tarafı tutan bir ağaç. Bunu sen bir hikayeyle bulmuştun. Yani her ev yapımında böyle bir hikaye olmaz herhalde. Diğer tarafta böyle büyük bir düz terasımız olmadığı için iki kubbe halinde bittiği için iki tarafta aslında böyle bir taşıyıcı sütun, kolon ağacı ihtiyacımız yok. Neden öyle düşündün? Çünkü yeni evin aslında tasarımı açısından beklesene bak. Hemen şey yapayım. Bir de bu evin tasarımını yan yana sana göstereyim. Bunun tut onu. Şimdi bak yeni evde 2 tane kubbemiz var. İkisi de kapalı ama ortada kocaman şu an yaşadığımız salon var. Üstü kocaman yuvarlak bir teras üzerinde yürüyebileceğin. O yüzden ortada bir tane taşıyıcı sütuna ihtiyacımız vardı bizim. İşte bunu insanlar çimento falan yapıyorlar. Biz bu ağacı bulduk zavallıyı. Bu evde 2 tarafta kubbe. Burada hamurum bittiği için tamamlayamadım ama 2 tarafta kubbe. Burada da öyle bir taşıyıcı ortada büyük bir şey olmadığı için, gereken bir şey olmadığı için aynı bu şekilde bitirdik. Yani öyle ortada bir tane daha çıkıp da bir sütuna ihtiyacım yok. Zaten çok küçültürdü kubbelerim. O kadar büyük değil burası kadar. Evet. Tamam, anlaşılmış oldu bu. Orada da öyle bir tercih. Peki iç dizaynı öyle mi yapacaksın orada? Burada yaptığın gibi. Mesela burada ferrosement diye bir teknikten bahsetmiştik. Bu mutfaktaki bu adacık. Orada da iç tasarımda bunlar olacak ama şöyle söyleyeyim. Bu evi biz bayağı bir zor şartlar altında, ben diyeyim daha doğrusu. Pek fazla işte ne suyumuz ne elektriğimiz vardı, ne oturacağımız bir yer vardı. Yani bu evin inşaatı çok zor oldu. Bir de böyle pandemi geldi, ani bir taşınma süreci olduğu için bu evi biraz böyle hızlıya getirdim. Daha bak bu tepeler falan hala kapanmadı, etmedi. Yani ihtiyacım olanı bir an evvel hızlıca yapabilmek adına burada çalıştım. O yüzden böyle iç tasarım biraz dağınık, öyle çok böyle net değil evin içerisi. Ama diğer taraf biraz daha böyle konsept olacak. Gene kendi ellerimizle yaptığımız, öyle çok hiç büyük paralar harcamadan, ne bileyim işte öyle özel bir şeyler almadan kendi ellerimizle ferrosement tekniğini, U-tongları kullanıp gaz betonları güzel bir iç tasarım planı yaptık.
Cengiz, bu arada senin zeytinler burada yok, zeytinler topladın mı? Bunları yemeklik topladık. En şişmanları oydu. Maalesef yağmur yağmıyor. Yani Nisan'ın başından beri tek damla yağmur düşmedi. Şimdi bekliyoruz ki ilk yağmurdan sonra bunları da yağlık için toplayalım. Burada çok güzel büyüklerimiz vardı. Göstereyim sana. Yemeklik için topladık. Bak şurada. Almayı unutmuşlar. Bu böyle güzel bir şişman bir ağaçtı. O yüzden aynen yemeklik için topladık, çizdik bunları. Sonra suda şu an tatlandırıyoruz. Artık kurma zamanı geldi, bu arada kuracağız. Ama bekliyoruz ki yağmur yağsın. İlk yağmurlardan sonra esas yağ için zeytin hasatına başlayacağız. Fakat yağmur konusunda evet biz şanslıyız, sürekli akan bir suyumuz var. Şanslı kaynak çiftliği zaten. Ama her geçen yıl kuraklık artmaya devam ediyor. Yağmursuzluk süresi her geçen yıl artmaya devam ediyor. Çok iç açıcı değil. Burada Mumcular Barajı var, bütün Bodrum besleyen. Şu an sıfır. Hayatımda o hale gelmemişti. Yağmur suyu hasatını öğrenmemiz gerekecek galiba bütün ülke olarak. Çiftlik böyle aşağıya doğru gidiyor. Şurada büyük bir serası var. Burada ufak bir serası var. Aşağıda gönüllülerin kaldığı çadırları görüyor musunuz? Çadırlar var orada. Önceki videolarda her şey var. Hem hayatıyla ilgili, yaşam hikayesiyle ilgili. Belki yeni karşılaşıyorsunuz bu videoda. Bir bakayım orada neler var dediğiniz 2 tane videomuz var arkadaşlar. Onları hatta 3 tane var. 3 tane var. 2 tane burasıyla ilgili, bir tane de yeni şantiyeyle ilgili. Evet, yeni yapıyla ilgili. 3 tane video var. Senin çalıştığın. Evet, izleyebilirsiniz. Yani burası böyle bir permakültür çiftliği. Böyle kendi halinde yaşıyor gidiyor burada işte. Bu arada böyle iç dizayn nasıl olacak şeklinde böyle göstererek gidebilir misin? Burası banyo kısmı. Tam ortada bu durduğun yer, bak klozet için giderimiz var. Az önceki boruya bağlanan şey Evet, bu. tam şöyle. Evet, orası klozetimiz. Burada duş alanımız olacak, bu tarafımız. En sağ tarafta da burada da lavabo taraflarımız var. Zaten bunlara göre biz işte sıcak soğuk su borularımızı kendi çapımızda yaptık. Bu gider mesela şeyin hem lavabonun hem çamaşır makinesinin gideri. Salona geldik, girişe geldik. Hemen burası giriş koridorumuz. Aslında dedim ya sana, payanda bu tampon dediğim şeyleri açıklıklara yapman lazım diye, eğer bir açıklık oldu. Bak, bu açıklığın payandası bu. Bu açıklığın payandası bu tamponu. Burası da bir koridor haline getirmiş olduk. Burası yatak odamız. Kubbe olarak bitirdik burayı ama bu iç ekolojik bir sıva aldık diyelim, hazır yaptırdık. Tamamen ekolojik olan. Onları buraya yığdığım için biraz böyle kalabalık gözüküyor ama buraya baktığında yatak odası kubbemiz bitti. Burası basitçe bir yatak ve işte giyinme dolapları falan olacak burada. Burada bir olay var. Bu baca soba çıkışı. Burada eğer çok üşürlerse diye ufak bir böyle kuzine soba düşündük, döküm en ufaklarından. Çok soğuk olduğu zamanlarda, ki bu da 5-10 yılda bir oluyor. Sobaların çıkışı için önceden deliklerimizi bıraktık. Böyle demir bir şey koydum. Evet, onun anlamı da o. Ya şuraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Yani daha önce birçok şey görmüş olabilirsiniz veya hiç tecrübe etmemiş olabilirsiniz. Buradaki eğime bakar mısınız? Üst üste şuradan başlayarak, yani kapının üstündeki yerden düşünün mesela. Bakın içeri doğru nasıl bombeleşiyor. Farklı farklı yapılar, farklı mühendislikler. Ortaya neler çıkıyor ya? Neler mümkün olabiliyor? Şimdi ilk işte iç sıvaya başladık. Salon tarafını bitirdikten sonra burayı da yakıp artık bu çuvalları diğer tarafa alıp burayı da yakıp burayı da sıvamaya başlayacağız. Dediğim gibi iç alanlarda yakıyorum çuvalları. Çuvalın işe yaramadığı. Yani videonun içinde açıkladık. Eğer oraya atladıysanız burada tekrar söylerim. Çuval sadece bu kalıpları, bu içindeki malzemeyi tutmak için. Daha sonra da bu şekilde yakılarak ortadan kaldırılıyor. Zaten güneş görürlerse zaten 1-2 ayda gidiyor. Yani çuval ev, süper adop ev duyduğunuzda ya o çuvallar erir ki zaten, o zaman ne olacak ev falan gibi sorunun cevabı tekrar bu videoda hiç yapmadığım bir şeyi, yani bir videoda 2 tane 3 tane aynı şeyi normalde vermem. O videoda verilmez yani, videonun iyi izlenebilmesi için veya bir dizinin, bir filmin 2 kere verilmez. Yanlış anlamayın beni lütfen. O bilincin oluşması için söylüyorum. Tekrar söylüyorum iyi anlaşılsın diye. Ben de artık o çocuk anlata ben de çok defalarca öğrendim yani. Bu çuval bir görevi var. Görevi bitince yakılabilir, atılabilir. Sen çekiyorsun ya, bir anda yıkılıyor. Yıkılır. Burası da salon ve mutfağımız.
Bak gene çuvallarla kocaman bir kanepe tasarladık. Kapatacağız üstünü, içini de doldurmadık. Çünkü depo olarak, yani gene kaldırıp tahtayı oturduğumuz yerin altını depo olarak kullanacağız. Ama bunu kocaman bir sedir gibi düşün. Camın önünde de böyle masanın olacağı böyle bir şey tasarladık. Bu tarafta temelini yaptım. Mutfak tezgahımız gelecek gene bu şekilde. Bunu kaldırmıyoruz çünkü üst tarafların sıvasını bununla yapacağız. Sonra bunu artık söküp atacağız iskelemizi. Mutfak dolabımız böyle olacak, tezgahımız. Tamamen üzerindeki tahtayı da buranın şeklinde keseceğiz. Yani oval, her şey kıvrımlı olacak. Şimdi de bu ekolojik sıvayı, içinde birçok işte ponza taşıydı, perlit taşıydı, kireçli birçok madde olan ekolojik sıvamızı uyguluyoruz gönüllülerle. Bak fark ettiysen diğer evde sıvayı dümdüz gitmiştik. Hem içte hem dışta. Ama bu evde böyle görünmesini istedik. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız, göreceğiz. Gayet de güzel gidiyor şu an. Yani bütün bu çuvalın bombelerini görünerek sıvıyoruz. O yüzden burada daha net görebilirsin. Böyle değişik bir havası var. Bu böyle bombeli sıvamanın da, yani düz yapmamanın. Bu evde de bunu uyguladık. Aslında daha az sıva gitti. Araları doldurmadığımız için. Ama tabii biraz daha işçilik olarak daha böyle ince çalışmamızı gerektiriyor. Şu an Kasım ayında çekiyoruz bu videoyu. Tahminen ne kadar zaman sonra bu evin içine girersin? Ve bu ev, senin evin orası ne için kullanılacak? Bu ev aslında biraz misafir evi gibi. Bir de ben yokken, çalışıyorken pek çiftliğin yürümesi amacıyla burada işte insanların kalmasını planlıyoruz. Çünkü kışın çadırda falan kalınmıyor. Ne zaman biter açıkçası bahsettim. Artık tam zamanlı bir şantiyede çalışıyorum işe gittiğim için. Normalde ben bu ayın sonunda bu evin iç tasarımında her şeyi bitirmiş olarak planlıyordum. Bu işten dolayı bu biraz yavaşladı ama herhalde yaza kadar, böyle hafta sonları yavaş yavaş da gitsek bir şekilde yaza kadar bitecek gibi duruyor. Ha bak kubbe. Evet, tepeye çıktık. Bu az önce bahsettiğimiz yatak odasının tepesi. Ama çıkma, kırılır. Her hafta çöküyor, bahsettiğim yeniden yapıyoruz. Kubbenin mantığı aslında çok daha Mimar Sinan'ın zamanlarında bile, tepesine ne kadar baskı yaparsam yapayım aslında bütün bu benim verdiğim kuvvet kubbenin bütün yanlarına dağılıyor fiziki olarak. O yüzden ben değil, buraya bir kamyon bile koysan 20 tonluk gene taşıyacaktır. Çünkü bütün yük eşit şekilde çevreye dağılıyor. O yüzden zaten kubbenin bu depremlerde yük taşımada özelliği o. Evet, burada belki beni şimdi şu kadar çıkmış bir 10-15 santimetrelik çıkmış bir çuval taşıyor ama ne kadar sağlam olduğunu size anlatamam. İlk evi yaparken yanlışlıkla kepçe çarptı duvara. Biz dedik ki eyvah, yandı, bittik. Hiçbir şey olmadı. Sadece kepçenin izi çıktı duvarda. Duvar sapasağlam kaldı. Bu düz bir duvar olsaydı kepçenin çarpmasıyla yıkılıp gidecekti. Burası da salonumuzun üstü. Fark ettiysen kubbeyi tamamen bitirmedik. Bir 2 metre çapı kadarken kesip tahtalarla üstüne bir teras yaptık. Aslında burası seyir terası gibi oturmak alanında oldu. Şu an bizim üzerimizde olduğumuz teras insanlar için değil, daha çok işte güneş panelleri, su ısıtıcı gibi aslında mekanik ve elektrik konularının geleceği bir teras haline getirdik burayı. Burada tam güneye bakıyoruz bu ev. Kamera elimdeyken Murat'ın merdivenle imtihanını çekiyorum. Evet. Buydu değil mi suç aleti? Böyle bu sesle bu evin olduğunu zannediyorsun. Yani aslında çok basit bir mantık. Toprağı sıkıştırıyoruz. Toprağın sıkışacak bir yeri kalmadı mı artık demirin demire vuruyor gibi ses çıkartmaya başlıyor yani mantıken. Olay bu. Sıkıştırıcı. Evet bak şurada mesela. Ben biraz vurayım buraya bak. O ses gelmeye başlıyor. Çınlama gibi sanki. Tabii. Çünkü toprağın sıkışacak bir yeri kalmıyor artık. Cengo bir şey soracağım. Geçen videoda hemen bir rakam çıkartmıştık ya, 100.000 TL'ye, o zamanki rakamlara göre, o zamanki enflasyona göre 100.000 TL'ye bu evi yapılır gibi ortalama bir şey çıkartmıştık. Kabasını aslında. Kabasını. İç değil, iç özele girer. Evet. Herkesin keyfine girer. Şu anda işte çuval maliyeti, kum nereden alınacak, kum maliyeti vesaire, işte sıvası vesairesi falan kaç paraya sence mal olur? Böyle bir ev. Kaç metrekare bu arada? Yaklaşık 50-55 metrekare civarında. Tamam. Küçük bir ev diyelim yani, tamam. 55 metrekare aslında işte bir yatak odası var. Salonla mutfak
birlikte bir de kocaman bir banyosu var aslında. Evet. Basitlerde 1+1 bir ev. Sıvası da dahil, bu ekolojik sıva normal sıvalardan daha pahalıya yaptırdım. Bunu bu arada insanlar kendileri yapabilir. Herhalde gene 150-200 bin lira bu kaba şeyi bitirebilirler. Çok fark yok diyorsun. Çok bir fark yok ama şöyle bir şey görmeye başladım. Yani indirimli olmasına rağmen sadece pencerelerim 70 bin lira tuttu şu an. Ve öyle ahşap doğrama falan değil. İyi bir ağaçtan yaparsa 200 bin lira vermiş. Sadece bu haliyle. Bu haliyle diyelim. Evet, daha cam mam yokken bütün çuvalıydı, kumuydu, çimentosuydu, bu dış sıvasıydı, her şeyi. 200 bin. Evet. İşte keyfe göre 100 bin lira da onu koy. 300 bin. 300 bin lira da keyfine göre. Hadi içini yaptın diyelim. 500-600 bin liraya. Tabii ki içeriği çok değişir. Biz gördüğün gibi içeriği kendi şartlarımıza gene kum torbalarıyla koltuk yapıyoruz. İşte mutfağı şey yapıyoruz. Gidip bunları bir marangoza yaptırırsan ne bileyim sırf bir şey doğramasına bile herhalde mutfak doğramasına bile 150 bin lira isteyebilirler. Kendiniz yaparsanız bu olan 1/3'e kadar düşüyor. Bu arada arkadaşlar çok fazla Instagram'dan mesaj geliyor. Bu gittiğin çiftliklerde ben de çalışabilir miyim? Veya yaşadığı hayattan memnun olmayıp da bir çıkış arayan insanlar oluyor. Çok iyi anlıyorum bu durumunuzdan. Hak da veriyorum. O başka bir konu. Yalnız Türkiye'de dünyadaki gibi, Avrupa'daki gibi bu gönüllü mantığı çok çözülmüş değil. İyi anlaşılabilmiş değil. Gönüllüleri biz buraya zaten zorla getirtmiyoruz. Bakın gönüllülerin 2 tane amacı var. Çoğu genç oluyor. Türk gönüllülerden bahsetmiyorum. Bizi bu Workaway gibi sitelerden yabancı bulanlar. Birincisi ileride böyle bir hayatı düşünenler öncelikle gelip deneyimlemek istiyor. Off-grid yaşam nedir? Off-grid yaşamda biz bunları ne yapabiliriz? İkincisi 2 yolu var. Evi yapmaya ayrıca başladığımızda bu insanlar bu tip bir evler nasıl yapılır bunu öğrenmeye geliyorlar. Şimdi ben işe başladım, hafta işleri yokum diyordum ya. Gönüller şikayet etti. Biz ne zaman hani evle uğraşabileceğiz? Evde inşaat olmayacak mı? Çünkü bir şeyleri gerçekten elleriyle dokunup öğrenmek istiyorlar. Ve bizim çiftliğimiz bu arada bu gönüllülük konusunda en böyle de bir çiftlik. En daha sakin, daha kafa rahat. Normalde diğer çiftliklerde böyle veya nerede gönüllülük yapıyorsanız çok sıkı kuralları olan, sabah işte 7'de başlayıp akşam 6'ya kadar çalışılan, haftada bir izinleri olan böyle deneyimler sunuyor insanlar. En başta da dediğim gibi gönüllülerin esas buraya gelme amacı zaten bu hayatı deneyimlemek. Ne oldu şimdi şehirden geldin başın göğe erdi mi? Ne oldu yani böyle yaşıyorsun böyle gelmişsin büyük bir çiftlik almışsın. Şehirden, toplumdan uzak. Ölüp gideceğim burada. Yalnız. Yalnız yaşlanıp burada. Böyle bir bakış açısı da var olabilir yani. Tabii. Orada dağın başında öyle. Bu yaşta. Bir de en çok söyledik şu çok erken değil mi daha değil. Ya zaten aynı anda çalışmaya devam ediyorum. Etmek zorundayım şu an. Dünyanın hatta Türkiye'nin şartlarından dolayı. Ama daha da yaşlanınca da çok zengin olman lazım ki bunları yaptırabilesin. Yani çünkü fiziksel olarak o gücünü, o şeyi görüyorsun işte bunca el emeği. Ben bunu yaklaşık 28 yaşlarında yapmaya başladım. Herhalde şimdi yapmaya başlasam şurada kalpten düşebilirdim diye düşünüyorum. Sen aslında belki de onları da görüp böyle bir karar verdin belki de. O da olabilir. Yaşlanıp iyice emekli olup buna başlayacağım diyen insanların bir kere buna başlayamadığını gördüm. Hiçbir şey. Hepimiz yaşayacağız o yaşları da işte önemli olan doğru zamanda doğru kararlar verebilmek. Neyse bitti, ağzına sağlık, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim buralara kadar geldiğin için. Bir kahve içelim beraber yukarıda. Kahve, çay. Hadi bakalım. Sulamayı da yukarıya alayım az sonra. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.